Evet, bugün Soner'le beraberiz. Soner hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Gayet iyi. Bugün Soner kimdir? Soner ne yapar? Meteorolojiyle yolu nasıl kesişti? Buluttan yolu nasıl kesişti? Yapay zeka bunun neresinde? Biraz onları konuşmaktan keyif alırız. Öncelikle Soner bir bilgisayar mühendisi her şeyden Aynen önce. öyle. Ama Soner'in senin ağzından dinlemek isteriz. Soner kimdir? Soner, bilgisayar mühendisliği macerasına oyun geliştirici olmak için girmiş ama kendini bir şekilde yapay zekada bulmuş aslında bir bilgisayar mühendisidir. 6 yıl tecrübeli. Farklı sektörlerde, farklı alanlarda, farklı projelere böyle küçük küçük değmiş. Bugün de Bulut'tan da dünyanın direkt kendisiyle ilişkili bir konuyu, iklimin kendisini öğrenen ve bunu yapay zeka ile nasıl yoğurabileceğini anlamaya çalışan bir mühendis aslında. Doğru. Peki Soner bilgisayar mühendisi dışında ne yapar? Nelere ilgi duyar? Bilgisayar mühendisliği dışında tarih sever. Savunma sanayine ayrı bir merakı vardır. Onun dışında bir dönem böyle Japon kültürüne, samuray kültürüne vesaire merak edilmiş. İşte gariptir, çok şehir hayatında yeri olmasa da işte bıçaktır, demirdir, nasıl dövülür, nasıl yapılır böyle küçük merak olmuş. Birisi aslında boş zamanlarda da hala okuyarak ederek devam ettirmeye çalışıyor. Harika. Harika. Peki Bulut'tanla nasıl geçti? Sen eskiden hatırladığım kadarıyla e-ticaretle ilgili bir şeyler Aynen. yapıyordun. Orayı biraz bir anlatsana. Meteorolojide ne bekledin, ne buldun ve Bulut'tan yolun nasıl kesişti? Buluttan'la yolum enteresan bir kesişme oldu. Böyle standart bir prosedürle değil de bir sohbetle başlayan, benim de çok ilgimi celbeden bir iş yapalım diyerek başladık aslında Buluttan'da. Çok keyifli bir şekilde de devam ediyor. Nasıl şu ana kadar meteorolojiyle aran, ne kadar haşır neşirsin? Çünkü yapay zekayı sen yoğunlukla meteorolojik modellerin daha iyi tutarlığa gelmesi için uyguluyorsun. Senin nasıl şu anda meteorolojiyle angajmanın? Valla benim meteoroloji olan angajmam enteresan. İlk girdiğimde normal bir Türk vatandaşı gibi hava durumunu televizyondan dinlemekten artık hava durumunun hem fiziksel tarafta nasıl yürüdüğünü, akışkanlar dinamiği tarafında biraz dokunmuş oldum. Hem de yapay zeka ve veri biliminin bu noktada nasıl devreye gireceğini biraz anlamış oldum. Çünkü iklim çok değişkenli bir yapı. Yani çok değişken bile biraz mütevazi bir söylem. Kaos teorisi. Kaos sonuçta. teorisi ve üretilen data da büyük miktarlarda ve gün geçtikçe processing power ucuzluyor. Onu store edeceğimiz hard drive'lar ucuzluyor. Yapay zeka da burada insan algısı olarak bizim hesaplayamadığımız o virgülden sonraki noktaları bize anlamlı hale getiriyor. Ve ben işte bu noktada o anlamlı hale getirmeyi anlamaya çalışıyorum. Peki, güzel. Bu şu anda dinleyenlere ya da meteoroloji yolu kesişenlere, meteoroloji mühendislerine mesela birkaç tane belki trik paylaşabilir misin? Şunu söyleyebilirim. Meteoroloji mühendisleri yapay zeka tarafına biraz daha okul formasyonlarının dışında da ilgi duymalılar. Çünkü özellikle dediğimiz gibi işlem gücü ucuzluyor. Artık bizim bilgisayar oyunu oynadığımız ekran kartları bu işlerde ciddi kullanılıyor ve iklimi modelleme konusunda da elimizi çok güçlendiriyor. Dolayısıyla bu tarafta özellikle meteoroloji ile bilgisayar mühendisliğinin kesiştiği taraf bu tamamıyla hesaplama tarafı olur. Bu yapay zeka tarafı olur. Oradaki makaleleri ve yeni yöntemleri kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Bilgi gizliliği dolayısıyla modellerimize dair isim veremiyoruz. Öyle oldu, evet. Tamam. Peki sen meteorolojiyi sonradan öğrenen bir bilgisayar mühendisisin. Aynen. Birçok meteoroloji mühendisi de aslında bilgisayar bilimlerini ve yapay zeka aplikasyonlarını sonradan öğreniyor. Hangisi daha zor sence? Zor bir soru oldu. Nereden baktığımıza bağlı olarak değişiyor. Modern dünyada bakarsak bilgisayar bilimleri çok böyle donanımdan artık uzak, daha çok yazılımın ağırlık bastığı bir dünyaya gidiyor. Orası da ayrı kompleksitesi var. Ama o tarafla sadece kıyaslayacaksam meteoroloji içerisinde çok fazla bilim barındırıyor ve barındırması gerekiyor. O yüzden daha kompleks. Ama işin içine hardware, network, siber güvenlik, veriyi tutma ve bilimum bilgisayar mühendisliği konsepte girdiğinde orada karar veremem ama dediğim gibi bilgisayar mühendisi olarak kendi tarafıma artık bir puan veriyorum. Bunun tabii doğru cevabı yoktur ama zor bir şey olduğunu Çok iki taraf kesinlikle. için tahmin ediyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Fakat bunun bir yerde yakınlaşması gerekiyor birbirine ki özellikle yeni nesil Weather Intelligence şirketlerinde herhangi bir yazılım dilini aktif ve yoğun bir şekilde kullanmadan, yapay zeka modellerini kullanmadan bugün bir tahminden bahsetmek son derece zorlayıcı. Soner, Bulut'tan da başvurmayı düşünen bilgisayar mühendisleri ya da meteoroloji mühendisleri ya da farklı disiplinlerden arkadaşlara ne önerirsin? Nasıl bir tavsiyede bulunursun? Hem içeriği bilen bir insan olarak buradan belki bir iki tane içgörü paylaşabilirsin.
hem de genel bir yönlendirme açısından ne dersin? Aklına ne gelir? En basitinden yapılabilecek bu alana ilk başta ilgiyi uyandıracak kaynaklara yönelmek iyi olur. Kaos teorisi kitapları çok bu konuda etkili olabilir. Onun dışında bilgisayar mühendisliği tarafında temel bir takım şeyleri bilmek gerekiyor iklimle alakalı. Bunları öğrenme açısından mesela kendi aramızda hep konuşuyoruz. WRF nedir'i Google'dan arattığımızda bence o zincirin ilk halkasını yakaladığımız yerde diğer ucuna doğru güzel genişleyecektir. Ona bakılabilir. Hatta yani genel abstrakt olarak sayısal hava tahmini modelleri. Aynen. Sayısal hava tahmin modelleri daha doğru oldu. Onun dışında da yine kendi potansiyel meslektaşlarımla iklimle uğraşmak isteyeceklere yüksek güçlü hesaplama yani ya da çoklu dağıtık hesaplamayı bilmeleri ve tabii ki de yapay zekanın temeline hakim olmaları çok önemli. Çok önemli. Peki. Bir de son olarak işin skill dediğimiz sonradan kazanılan bazı öğrenimler veya yönelimlerin dışında bir de burada bir hem her geçen günde gelişen bir kültür inşa etmeye çalışıyoruz. Sıfırdan bir aslında bebek bakar gibi adeta ince ince işliyoruz. İçeride şu anda yaklaşık 20 civarında farklı şehirlerden, ülkelerden, farklı disiplinlerden arkadaşlarımız efor veriyor. Buradaki sen genel çalışma yöntemini, içerideki takım arkadaşlarını, buluttan yapmaya çalıştıklarını düşündüğün zaman ne gibi kişileri davet etmeliyiz? Aslında temelde belki birçok kişi aynı cevabı verecektir birçok farklı sektörde ama burası için ayrı da bir önem var. Merak çok önemli. Bu merak alanın dışına çıkmayı gerektirecek bir merak olmalı. Yani bilgisayar mühendisi için iklim için bilgisayar. Bu önemli. Onun dışında da proaktif olmak çok önemli. Ve sanırım son noktada bu ikisini çok iyi besleyecek bir şey. Sebat, sabır, dirayet. Yani o ipi tuttuktan sonra sonuna kadar da bırakmadan gitmek gerekiyor. Çünkü ortasında bıraktığında aslında bir anlamı kalmamış oluyor. Güzel. Şey gibi oldu. Liberté, egalite, fraternite. Artık Soner'den bilgisayar mühendisleri için de meteoroloji mühendisi olmayan diğer kişiler için de trikleri aldık. Herkesi bu yolculuğa dahil olmaya davet ediyoruz. Havanız yerinizde olsun diyoruz.